Hepinize yeniden merhaba. Biraz heyecanlıyım. Mitik karakterler, mitik şartlar, mitik her şey geldi. Hep beraber inceleyelim. Daha hiçbir şeye bakmadım. Yeni geldi güncelleme. 2 dakika geçti. Oyuna girdim ve kaydı açtım. Hadi bakalım. İyi seyirler. Şimdi evet buradalar yüzde kadar birikebiliyor. Nadir, epik, efsanevi ve mitik atabiliyor. Gelin bir oranlarına bakalım hep beraber. Ben biliyordum zaten oranlarını. Discord'da falan paylaştım. Belki YouTube gönderilerinde de paylaşabilirim ama oraya etkileşim ne kadar oluyor bilmiyorum. Eğer böyle şeyleri gönderilerde de paylaşmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Nadir şansımız 8.82. Biraz fazla. Epik şansımız 16. Efsanevi şansımız 1. Mitik şansımız %0.5. 2 katı geldiğini varsayarsak 32 epik, 2 efsanevi, 1 mitik oluyor. Hiç fena değil açıkçası. Ama işin özünde bunlardan ne kadar elde edeceğiz? Önemli olan o. Şimdi bunu nereden elde edebileceğimiz alınabilecek bir yer yok diyor henüz. İlginç. Bir bakalım nerelerden alınabilecek. Buralardan galiba alınabiliyordu. Evet işte bu. 30 veya 75 parça. Yani en kötüsü 15 veya 30. En iyisi 30 veya 75. Başka. Gelin beraber chestler açalım. Chestlerin içinden çıkacağını zannetmiyorum ama. Evet şimdi chestlerin içerisine bakalım. Hayır, chestlerin içerisinde. Henüz yok. Hydra'nın normal kendi içerisinde var mı? Henüz yok. Ya, yani başka şuraya da biliyorsunuz bir tane daha boss var. Belki buraya da eklenebilir. Bunu konuşmuştuk zaten bir önceki uzun videoda. Vazifeler kısmının yenisi gelebilir. Belki oraya eklenebilir. Başka. Ben bir de değişimli aranaya belki eklenebilir diye düşünüyordum. Yok. Değişimli aranaya da eklenmemiş. Henüz. Belki Clan Shop'a eklenmiş olabilir, eklenecek olabilir. Şöyle bakalım. Hayır, Clan Shop'a da eklenmeyecek. Eklenmemiş, daha doğrusu eklenmeyecek demek biraz saçma. Başka da herhalde şu anda bakabileceğimiz bir yer maalesef yok ama belki şu günlük girişlerden falan filan veriyor olabilir. Bir bakalım. Bura yok. Yok. Maalesef. Buradan veriyor mu? Maalesef. Etkinlik falan var mı bununla ilgili? Zindan dalışları falan var. Bunları da yok. O İSL'in turnuvasının şampiyon takibi var. İSL'in füzyonunun. Burada veriliyor mu? Burada daha 3 saat önce geldi. Burada maalesef verilmiyor. Yok. Şu an için başka bir yerlerde maalesef göremedim. Gelin bir karakterlere tekrardan son kez bir göz gezdirelim. Sancak beylerine bakalım. Yok. Kutsal düzende Neflin. Neflim'i ben baya sevdim dediğim gibi. Yani herhalde aralarında en çok sevdiğim karakter Neflim oldu. Fakat hasar çarpanlarını ve hasarını görmek lazım. Biliyorsunuz bu karakteri. Ana statları 1663 atak. Ee, Oyundaki en yükseklerden birisi. Ee, En yükseği değil ama en yükseklerden. Hızlı 110. Bir hasarcıya göre herhalde en yükseği olabilir. Yani Erol 102, 105 yani Venüs support olmasına rağmen 102, 107 mesela. Yani genel olarak bir hasarcıya göre gerçekten hızlı bir karakter olduğu aşikar Neflim'in. Barbarlarda yok. Ogrin'de yok. Keler adamlarda yok. Deri gezenlerde Mezomel. Mezomel de biraz tehlikeli bir karakter. Bunun da atağı, canı ve defansı oldukça yüksek. Diğer formunun ise aynı. İkisi de saldırı ha. Aa bak mesela bu karakteri dizmek pek kolay. Yani bu karakteri dizmeye bir şey yok. İkisi de saldırı. Bu karakterin skillerini tam inceledik mi hatırlamıyorum. Evet bu biraz daha işlevsel bir şey. Saldırı karakteri. Yani gerçek korku olması lazım ama burayla beraber gerçek korku veriyor. Tüm düşmanlara saldırıyor. Burada atak ve kritik damage'ini %20 arttırıyor ki bu çok fazla. Çünkü
son olan atak damage, atak ve crit damage'ini arttırıyor. Yani 7k bir atak yaptığınız zaman 7000 çarpı 1.2 dediğimiz zaman 8400 oluyor ve 300 crit damage yaptığınız zaman, ki bunlar tabii ki biraz uçuk rakamlar olmasına, sayılar olmasına rağmen olağan şeyler, 360 kritik damage'e ulaşıyor. Yani aslına bakarsan sen bu karakteri bu build ile, bu haliyle kullanmak istiyorsan biraz isabet kasacaksın. Atağından ve crit damage'inden kısacaksın gibi gözükse de yani burası pasifi sana bunları getiriyor. Ha, ben bunları hiç umursamıyorum. Öldürülemezlik ve hasar bloklamaları yok saymak istiyorum ve tek atmak istiyorum dersen tık bura mis gibi. Ama burada canlanma bloklama vardı diye hatırlıyorum ve taşları güçlendirme, müttefik koruma, kalkan yok sayıyor. Mükemmel bir karakter. Burada tehlikeli. Devamlı bir can çalması var. Ölümden sonra canlanma var. Yani artı burada çok kuvvetli. Yani bu karakter gerçekten kuvvetli bir karakter. Yani bu karakteri isabetli değil dümdüz ataklı oynadığımız zaman bu formunda %70 kritik oranla her zaman oynayabiliyorsunuz. Atağını arttırıyor, kritik damage'ini arttırıyor. Harika. Üzerine bir de canlanma bloklama veriyor. Yani çok kuvvetli. Orklarda da vardı. Garol. Garol'a şeyde gördüm. Helades'in incelemesinde. Daha demin de onu izliyordum. Açıkçası burası fazla vurmuyor. Ama şimdi hedefin defans değerinin %30'un yok say çok değerli. Sebebi ise oyunun ilerleyen aşamalarında siz defans kırıcıları kullanamıyorsunuz maalesef ki. Bu canlı arenada olsun, orada olsun, burada olsun. Defans kırıcıların tek vasfı defans kırmak oldukları için onları genelde kullanamıyoruz maalesef ki. O yüzden defans yok say skill'leri çok 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 değerli. Çünkü karşının defansını kırmadığımız senaryolarda defans yok say inanılmaz iyi çalışıyor. Ama karşının defansını yok saydığınız, pardon, karşının defansını kırdığınız senaryolarda defans yok saydan tam verimi alamıyorsunuz. Helades Arena'da değil de PvE'de, yani defansları yok sayıp hani Lydia ile beraber falan kullandığı için bu karakterin hasarı belki o kadar fazla gözükmemiş olabilir. Ama yine de kuvvetli olabilir. Ve devamlı A1 ile saldırabiliyor. A1 ile alan saldırabiliyor olması, HP'sinin azaldıkça hasarın artıyor olması, yani mini bir Leorius gibi ama daha farklısı. Bu form da biraz garip. Kışkırtma öldürülemezlik veriyorsunuz. Rastgele bir becerisini soğumaya alıyorsunuz ve 2 turluğuna, tabi %50 ihtimal olması biraz sıkıntıymış ama yine de daha bu kadar da olsun. Yani bu karakter de oldukça kuvvetli. Mesela bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Yani bunun mesela bu hali Hydra'da çok kuvvetli. Bunun bu hali Hydra'da inanılmaz kuvvetli. Müttefik koruma veriyor, kalkan veriyor, can basıyor. Hadi bu tur uzatmalar falan filan çok değerli değil de. Yani sen kışkırtma attın 4 tur ya. Kışkırtma. Ardından ekstra tur aldın. Bu tarafa geçtin. Birazcık hasar vuruyorsun. Birazcık daha hasar vuruyorsun. Genel olarak burası hasar vurmayla ilgili. Ve tekrardan metamorfa bastığın zaman 3 tur sonra yani bunun cooldown'unu döndürmüş oluyorsun. Yani bu skill'i kullandıktan sonra metamorf atıp diğer buradaki alan hasarı skill'lerini kullanıp tekrardan dönüp kışkırtma atabiliyorsun. Çünkü biliyorsunuz ki metamorf tüm skill'lerinin bekleme süresini sıfırlıyor. Devam. Karakterlerin faction'larını bilmediğim için böyle tek tek giriyorum. Kusura bakmayın. Cüceler, evet. Frolny. Frolny aralarında herhalde en beğendiğim ikinci veya üçüncü. Birinci zaten yani şayet çarpanları iyiyse Nephilim, değilse birazdan gelecek Sylvan'daki ablamız. Ama bu da çok iyi. Bunun base statları hiç fena değil. 1400 defans,
22k HP gibi yüksek bir defansif stata sahip. Bu karakteri 100k HP'ye çıkarmak inanılmaz kolay. İnanılmaz kolay. Çünkü 22k HP ve 100k HP zaten sadece HP alacaksın. %50 HP. Hasarcı bir karakter olarak kullanabilirsiniz bunu. Şimdi bu şampiyon sahip olduğu her avantaj için hedefin defansının yok say. Defansı yok saymanın ne kadar değerli olduğunu söylemiştim. A2'de direkt hedeften tüm avantajları çalıyor. Taşları dahil muhtemelen. Çünkü direniş gösteremiyorsun. Taşları kaldırma ihtimali %50. Şimdi bununla vurduğu zaman %50 ihtimalle çalmıyor olabilir. Ama yine de turnuvada 42.yiz. Ama yine de çok kuvvetli. Ve 2 defa vuruyor. Yani bu o kadar fazla vurmuyor. Mesela A1 muhtemelen daha fazla vuracaktır. Çünkü defans yok sayfa. A3'te tüm düşmanlara saldırıyor. Bu şampiyonun max HP'si her hedefin max HP'sinden yüksekse bu becerinin hasarı her hedefin dediği, acaba burada İngilizce çevirisine de yani İngilizcesine de bakmak lazım. Herkesten fazla olursan bu kadar vurabiliyor. Birazcık karışıkmış ama yine de burada böyle bir şey var. Sahip olduğu 1000 can başına %1 kritik damage alıyorsunuz. Ya bu aynen tamam doğru çevirmişler. Ve bu demektir ki 100 kritik damage'iniz cepte. Tamam. 100 kritik damage cebe aldık. Ardından bu şampiyonun her öldürdüğü düşman başına %20 HP'si artıyor. Bu da demektir ki 100k'lık bir canı varsa ve 5 düşman öldürüyorsa 200k canı alıyor. Yani artı 100 kritik damage daha cepte. Ve hızı da artı 100 alıyor. Bu karakter arenada inanılmaz kuvvetli olabilir. Yani oyunun en iyi second gold DPS'lerinden, nukerlarından biri olabilecek potansiyele sahip. Bence bu karaktere dümdüz HP eldiveninde takılması lazım. %60'lık. O zaman bunun canını 120-130k'lara gönül rahatlığıyla çıkartabilirsiniz. Çünkü çok fazla aramıyorsunuz bu karakterde. Kendi hızını bir şekilde tazeliyor. Yine de hani 200'de başlayabilirsiniz ama bir yerden sonra 300 hızlı bir nuker'ınız olduğunu varsayarsak ve muhtemelen 500'lerde bir kritik damage ve 240-260 can bandında bir hasarcı olduğunu varsayarsak bu karakterin en son formunda, tabi her şeyin iyi gittiği senaryodan bahsediyorum. Canavar. Defansif savunma hali de tipi çok iyi bu karakterin. A1'inde her vuruş bu şampiyonun def değerini %5. Yine yanlış göstermişler. Yanlış anlatmışlar. Her vuruş bu şampiyonun defansını %5 arttırır. Azaltır değil beyler. Bunu unutmayın. Bu Harima'da da böyle maalesef ki. 1500 defansı olan bir karakterin defansını muhtemelen 6K'lara 5K'lara çıkarmak çok basit. Yani birazcık vurduktan sonra 10K defanslı bir karakter haline bürünüyor. Yani bu direkt oyundaki en iyi hilllerden birisi olabilir. Bu şampiyonu direkt %50 HP oranında iyileştiriyor. Üzerine bütün müttefiklerin canını da max HP'si en fazla olan adamın canına eşitliyor. O da muhtemelen bu karakter olacak. Çünkü %50 HP dolduruyor ve üzerine hayvan gibi armor olduğu için hasar da almıyor. İnanılmaz iyi. Armoru fazla olmasının bize getirdiği şey defans yani alınan hasarın çok az olması ve bu karakter müttefik koruma veriyor. Ayrıca HP seviyesi %50'den aşağıdaysa, yani öleceğim yani yarı ölü bir karakterse bu müttefik, bastığı müttefikler bu şampiyonun defans değerine bağlı olarak ve defansın 10K'ya rahatlıkla ulaşabileceğini varsayarsak 10K'lık defanslık bir kalkan açacak. Kalkanın oranı bilinmez. Hatırlamıyorum Valkyrie'nin kalkan oranını falan ama bu karakter genel olarak kuvvetli duruyor. Ama yani bunların ikisi çok iyi değil. Ama bu çok iyi. Yani saldırıldığında bu şampiyonun aldığı hasarın %80'ini saldırana geri yansıtır. Genelde bu yansıtmalar dediğim gibi
önceki videolarda da söyledim bunu. Tekrar düşüyoruz biraz ama olsun. Eee, Genelde bu karakterin alacağı ham hasara etki ediyor. Yani bu karakter mesela 10k defans olduğu için, yani normal şartlar altında 5k'lık bir hasar yiyecekse 2k'ya falan indirecek yani. Belki 1k'ya indirecek. 1k karşının, yani karşıya 800 değil de karşıya 4k yansıtacak. Kendisi 1k alırken ve bu şampiyona her dezavantaj verdiğinde dezavantaj veren adamın isabet değerini %50 azaltıyorsunuz. Devamlı. Hydra'da fena olmaz bu. Bu yüzden yani. Hem hasarcı olur hem de isabet azalttığı için karakterlerinize direnç kasmanız kolaylaşır. Kabus için gerekli direnç miktarını bu karakter baya baya 200'e çeker. Ha tabi her karakter dezavantaj vermiyor. Her kafa dezavantaj vermiyor. Orası çok ayrı. Ama yine de arenada falan da kullanılabilir. Ve gelelim muhtemelen en güçlüsüne. Yani bu karakter herhalde en güçlüsü. 43 olduk. Bizi geçiyorlar devamlı. A1'imizde aktif becerileri bloklama var. A1'de. Ve biliyorsunuz ki bu karakterler kitaplanınca direnci yok sayıyor. Peki. Yani %20 daha az isabet kasıyorsunuz demek oluyor bu da. Düşmanların tüm avantajlarını kaldırıyorsunuz. Bir tur boyunca müttefiklerin avantajlarını uzatıyorsunuz. Üzerine bir de tüm müttefiklere ölümün ardından canlanma veriyorsunuz. Yani çok karışık, her şeyden biraz olan ve çok güzel bir skill. A3 atak arttırma, isabet arttırma, dönüş metre bas. Yani arbiter, yani yargıç plus gibi bir şey. Yargıçın bir üst versiyonu. Tabi bitmiyor. Bir müttefik bu şampiyonun verdiği ölümün ardından canlanmaya sahipken saldırıya uğradığında saldırgana bir turluğuna %30 ihtimalle taşlaştırma dezavantajı veriyor. Taşlaştırma dezavantajı oyundaki en kuvvetli dezavantajlardan. Adamın üzerindeki buff'ları silersin. Adama buff verdirmezsin. %30 mu ne daha az hasar alıyor ama yani çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Oyundaki en iyi herhalde hız aurası bu. Genel olarak her yerde. Ve şimdi bu karakteri dizmesi de kolay. Malum bakın çok bir şey değişmiyor. Burada sadece HP'si HP'si artıp defansı azalıyor. Tabi hızı da baya azalıyor. Oyundaki en hızlı karakter bu olabilir. 115 ile. Ama yani burada 15 hız kaybediyorsunuz. Yani çok değil, emin olun. Çünkü bu karakter yani bu formdayken çok hızlı olmasını gerektirecek bir durum yok. A1 hedefin dönüş metresini %30 azaltıyor A1 ile. Ardından bu şampiyona ve canı en az olan şampiyona sürekli iyileştirme veriyor. Bir yerde sürekli, bir yerde devamlı yazıyor. Çeviriler çok kötü. Yani 3 turlu bekleme süresi olan ve 2 turluk sömürme ve HP yanığı dezavantajı veriyor. %20 dirençsiz. Ve tüm müttefiklere 2 turluğuna sürekli iyileştirme ve bu şampiyona 2 turluğuna alay, 2 turluk alay. 2 turluk alay çok kuvvetli ve 1 turluğuna taş teri veriyor. Ha ne olsun. Saldırıya uğradığında saldırgana 2 turluğuna hız azaltma verebiliyor. Ayrıca tüm karakterlerin aldığı hasarın %20'sini bu karakter ben gösteririm diyor. Yani devamlı bir müttefik koruma var gibi düşün. Bu karakter muhtemelen aralarında en iyisi. Benim en sevdiğim karakter Nefilim oldu. Çünkü açıkçası saldırı hali kuvvetli duruyor. Zor durumlarda da dönüşüp hasar bloklamalı bir müttefik diriltme verebiliyor. Ardından dönüp ekstra tur alıp buradaki tüm cooldownlarını sıfırlayıp tekrardan vurabiliyor. Her vuruş dönüş metresinde oturduğu için gidip bir de buradan tekrardan vurabiliyor. Fazlalık hasarlar zaten oyunda fazla vuruyor. Ve tamamen iyileşiyor falan. Yani bu karakter de çok kuvvetli.
Genel olarak şimdilik Hydra çarpışmasına koymuşlar. Ve bence yüksek bir oranda koymuşlar. Evet, muhtemelen biz 3. olacağız. Yani ben bunu falan alabileceğim gibi duruyor. 20'ye 45 2 hafta sonra, hatta 3 hafta sonra, en iyi ihtimalle 3 hafta sonra ben bir tane taş açabileceğim. 3 haftada bir açılan bu taş muhtemelen bana 2 yıl veya 3 yıl sonra bir tane mitik karakter verir diye tahmin ediyorum. Ha biz daha 4 şey harcamışız. O da bir şey tabi. Ama bakalım, konu bu değil. Bu videoyu daha demin videoyu kapattıktan hemen sonra çekiyorum. Burada bir adet ilkel parçamız var. 12.000'e koymuşlar. Etkinlikte 12.000 kasmak birazcık ister. Ama yine de tabii ki de kasacağız. Ben bayağı bir karakter biriktirmiştim zaten. 12.000'e 4 günde gitmek o kadar zor değil açıkçası. Ve ödülleri de hiç fena değil. Hele ki son 3 ödül inanılmaz iyi. Bir de pazara bakalım hep beraber. Sonrasında videoyu hemen tekrardan kapatayım. İlkel paket 5 ilkel parça 50 dolar. Yani tanesi 10 dolara gelmiş gibi bir şey. Ama bence 10 dolardan daha ucuza şuradan sınırlı promosyonlarda falan vardır diye tahmin ediyorum. Bir bakayım şöyle bir. Yok herhalde. Şöyle tekrardan bakalım. Evet, burada da 25 dolara bir tane kitap alabiliyoruz. O da efsanevi ile aynı değere koymuşlar bunu, mitiği. Herhalde oyunda da bu denli olur. Paketlerde buradan baktığımız zaman bir işlik parçasını bura 30. Burada tabii paket olarak bakıyoruz. Burası ne? Bir işlik ama burada da yine paket olarak bakıyoruz. Burası 1 dolar geliyor. Burası 10 dolara geliyor. Ama bu 1 dolar olarak gözükmüyor diye biliyorum oyunda. Yani öyle ayarlamadılar. Herhalde bulamayacağım ya düzgün bir paket bununla ilgili. Yine de burayı da göstermek istedim sizlere. Haberiniz olsun istedim. Kendinize iyi bakın. Umarım yararlı olmuştur. Hep beraber bakalım istedim. Tekrar bakıyoruz bu karakterlere. Biraz döngüye girdi ama yapacak bir şey yok. Yani tüm konumuz bu oldu bu ara. Kendinize iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.